Yeni bir Maps & Bags videosundan merhaba. Portekiz gezimize devam ediyoruz. Bu videodaki amacımız Portekiz'in Porto ve Lizbon'dan ibaret olmadığını göstermek. Çok böyle şehir tatili sevmeyen, daha ziyade böyle doğanın, doğal güzelliklerin tadını çıkarmak isteyenler için de Portekiz'in çok fazla şey sunduğunu göstermek istiyoruz bu videoda. Şu an Portekiz'in Algarve bölgesindeyiz. İsim olarak da aslında bize tanıdık gelecek bir isim. Çünkü tarihsel olarak burası Algarve olarak biliniyor. Yani batı. Endülüs devletinin batı ucu olduğu için Algarve ismi verilmiş. O zamandan bugüne de Algarve olarak evrilmiş. Bu Algarve bölgesi Portekiz'in ise en güneyinde yer alıyor. Biz buraya Lizbon'dan yaklaşık böyle bir 3 saatlik araba yolculuğuyla geldik. Algarve bölgesi oldukça büyük bir bölge. Batıda ve güneyinde direkt Atlantik Okyanusu'na bakıyor. Doğusu ise İspanya sınırına kadar giden bir bölge. Başkenti Faro. Biz ise biraz daha batısında Alvor adında böyle küçük bir balıkçı kasabasına yakın bir yerde kalıyoruz. Arkadaşlarımızın evinde kalıyoruz burada Alvor'da. Onları ziyarete geldik. O açıdan da bu video aslında alışık olduğunuz Maps & Bags videolarından biraz farklı olacak. İki açıdan farklı olacak. Her şeyden önce doğanın güzelliğini tam olarak tadına varmak için böyle tatlı tatlı, aheste aheste, yavaş tempoda gezeceğiz. Ve bu gezimizde de kendimizi tamamen arkadaşlarımızın ellerine emanet edeceğiz. Normalde her geziden önce çok kapsamlı araştırmalar yapıyoruz, rotalar çıkarıyoruz, görülecek yerleri listeliyoruz. Burada hiç öyle bir endişemiz yok. Buranın yerlisi olan arkadaşlarımızın ellerine kendimizi emanet ettik. Onlar bizi nereye götürürse o şekilde gezeceğiz. Algarve'da birinci günümüze başlıyoruz. Bugünkü planımız Alvor kasabasını gezmek. Birazcık kasabayı gezeceğiz. Sonrasında da okyanus kenarında ve kayalıkların etrafında güzel bir doğa yürüyüşü bizleri bekliyor bugün. Bugün Alvor'un şehir merkezini geziyoruz. Oldukça küçük bir kasaba zaten ve burası bir balıkçı kasabası. Çok da güzel bir sahil şeridi var. Algarve plajları, resort otelleri ve ünlü Portekiz sınırlarını aşmış gece hayatıyla tanınıyor olsa da aslında çok güzel bir doğaya sahip. Hem sahil kenarında hem kayalıklarda güzel yürüyüş rotaları var. Biz de şimdi biraz doğanın tadını çıkaracağız.
Evet, karşımızdaki şey bir deniz değil. Kendisi Atlantik Okyanusu. Portekiz'in batısı ve güneyi tamamen Atlantik Okyanusu ile kaplı. Ülkedeki sahil şeridinin toplam uzunluğu yaklaşık 1800 kilometre. Biz şu an Alvor'dayız, yani ülkenin güney sahilindeyiz. Yarın Algarve bölgesinin batı tarafındaki sahillerine de bakacağız ama bugün açılışı Alvor'da yapıyoruz. Pasifik Okyanusu'ndan midyemiz vardı. Bir de Atlantik'ten olsun diye midye bakıyoruz. Güzel bir tane buldum da bir de şöyle minare gibi olanlardan bulsam arkadaş olurlar. Alvor'un çok yakınlarında hemen Atlantik Okyanusu'nun kenarındaki bu kayalıkların çevresinde bir doğa yürüyüşüne çıktık. Ben burayı böyle denizin renginden, bu kaya formasyonlarından sebep İtalya'daki Capri Adası'na benzettim biraz ama tabii ki Capri'nin çok daha bakir kalmış bir hali. İnanılmaz bir doğa var burada. Keyif seviyemizi tahmin edebiliyorsunuzdur. Uzun bir süredir hiç böyle yorulmadan tatlı tatlı gezdiğimiz bir seyahatimiz olmamıştı. Özellikle de yoğun tempoda geçen Porto ve Lisbon'dan sonra Alvor bize çok ama çok iyi geldi. İlk günü tamamlıyoruz. Bakalım ikinci günde bizleri neler bekliyor. Algarve'da ikinci günümüze başlıyoruz. Bugünkü turumuza çıkmadan önce sizlere biraz Portekiz bayrağından bahsetmek istiyoruz. Hatta bayrağı da şöyle koyalım ki üzerinden hani rahat rahat konuşalım. Bayrakta görebileceğiniz üzere aslında Portekiz bayrağı iki ana renkten oluşuyor. Sol tarafta yeşil, sağ tarafta ise kırmızı. Ama yarı yarıya değil bunlar. 5'te 2'si yeşil, 5'te 3'ü ise kırmızı renkten oluşuyor. Kırmızı renk aslında Portekiz'in vatanseverliğini, bu bağımsızlık yolunda dökülmüş kanları sembolize ediyor. Dolayısıyla bayrakta daha çok yer kaplıyor. Yeşil ise umudun rengi, umudu sembolize eden bir renk olarak bayrakta yerini almış. Şimdi biz bugün nereye gidiyoruz? Biz bugün Algarve bölgesinin batısına gideceğiz. Dün Atlantik Okyanusu'na güney şeridinden bakmıştık. Bugün ise batı kıyısına gidiyoruz. Orası birazcık daha rüzgar alan bir bölge. Bakalım bugün neler göreceğiz. Bu arada bugün Şükrü'nün doğum günü. Zaten Portekiz'e de Şükrü'nün 40. doğum gününü bahane edip çıkmıştık. Ona doğum günü hediyesi olarak inanılmaz bir sürpriz hazırladım. Gün sonunda harika bir sürpriz hem Şükrü'yü hem sizi bekliyor. İkinci güne bir manzara tepesiyle başlıyoruz. Günün yine güzel geçeceğinin sinyalleri daha ilk noktamızdan belli oluyor.
Algarve bölgesinde bir çöle geldik şimdi de. Birazdan araçlarımızı kiralayıp bir çöl safarisine çıkacağız. Desem de inanmayın, şu an Atlantik Okyanusu tam karşımda, bütün güçlü dalgalarıyla bana doğru geliyor. Ve bu sonsuzluk hissi veren böyle çöl görünümündeki yer ise devasa bir plaj. Portekiz'in batı sahilleri güçlü rüzgarı sebebiyle sörfçüler için önemli uğrak yerlerinden birisi. Aslında burada da sörf yapan bazı insanlar görmeyi bekliyorduk ama bugüne kısmet değilmiş. Belki de bu dalgalar sörfçüler için yeterli değil. Neyse, biz yarın başka bir sahilde tekrar şansımızı deneyeceğiz. Evet, günün ikinci yarısı için Lagos'tayız. Burası küçük bir tatil kasabası. Alvor'a kıyasla daha hareketli sokakları. Burada biraz daha hayat var. Hiç acelemiz yok. Aheste aheste gezeceğiz. Lagos'un keyfini çıkaracağız. Portekizce'de Lagos, göller anlamına geliyor. Burada da zaten birçok güzel plaj var ama biz bu saate kadar zaten okyanus kenarında olduğumuz için burada şehir merkezini gezmeyi tercih ediyoruz. Lagos'un bu güzel caddelerinde yarım gününüzü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Lagos'ta geçirdiğimiz bu keyifli saatleri müthiş bir öğleden sonra atıştırmalıyla da taşlandırdıktan sonra eve dönme vaktimiz gelmişti. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Meğer benim için gün daha yeni başlıyormuş. Evet, bugün benim doğum günümdü ve Selen bana harika bir sürpriz hazırlamış. Yalnız doğum günü hediyeme bakar mısın? Birazdan bunu kullanacağım. Bakalım. Bayağı lastikler yanıyor yani. Koku var. Evet, şu anda Portekiz'deki Formula 1 pistindeyiz. Ve birazdan 4,5 kilometrelik bu pistte tam 3 tur atacağım. Heyecan dorukta yani. Ve işin daha da enteresan kısmı, 10 dakika önce böyle bir şeyden hiç haberim yoktu. Selen gerçekten bu hediye işini çok iyi biliyor. Let's see if he will come back. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot but they say more, everything. To the pedal, to the metal. Off the throttle, brake and stay, more brakes, more brake, more, to the right, to the left, yes, full throttle. Here, more. Grab your hands down. Full throttle, very good, well done. Off the throttle, brake.
Brake, hard, 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 turning. Well done. It just needs more laps. At the moment I can realize that you don't know where the left is and the right. Actually, we just started yet. That's why I'm telling you it's very good. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter. Thank you very much. Okay. Very nice. Very nice. No filter, I got no filter. No filter, I got no filter. Evet, doğum günüm kutlu olsun. Biz kutlamalara devam ederken sizinle 3. günde görüşmek üzere. Algar bölgesinde 3. günümüze başlıyoruz. Bugünkü planımızın büyük bir kısmında Villa Mora kasabasını gezmek var. Mora ismi Mağribi demek, yani Muriş'ten geliyor. Şehirde bakalım Fas etkilerini, Endülüs etkilerini görebilecek miyiz merak ediyoruz. Portekiz'le ilgili şöyle enteresan bir durum var. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz de görmüşsünüzdür. Acayip bir böyle hani Mağribi, Endülüs Emevileri etkisi var ama buna rağmen kendileri de dünyayı büyük bir şekilde etkilemeyi başarabilmişler. Portekiz nüfusu sadece 10 milyon olmasına rağmen dünyada resmi dil olarak konuşulan başlıca dillerden birisi. Değişik kaynaklarda 6. ya da 7. Dil olduğu söyleniliyor. Dünya üzerinde 250 milyon kişinin Portekizceyi ana dili olarak konuştuğu tahminleniyor. 9 ülkede resmi dil olarak konuşuluyor. Tabii bir tanesinin nüfusu 200 milyonun üstünde olan Brezilya olmasının büyük bir etkisi var ama Portekiz'in küçük bir Avrupa ülkesi olarak dünya üzerindeki etkisi yadsınamaz. Üçüncü güne Villa Mora kasabasıyla başlıyoruz. Portekiz'in en büyük marinasına ev sahipliği yapan ve özellikle golf resortlarıyla meşhur olan bu kasabayı hem geldiğimiz mevsim hem de geldiğimiz saat itibarıyla biraz boş, sakin buluyor ve bir sonraki durağımıza devam ediyoruz. Villa Mora'da o senenin beklediği pas etkisini bulamayınca kısa bir yürüyüş yaptık ve kendimizi tekrar bir plaja attık. Algar bölgesinin hem batıda hem güneyde Atlantik Okyanusu'na komşu olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burada plajların sonu yok. Günün 3. durağı Portimao kasabası. Burada da önce renkli evleriyle çevrelenmiş marina kısmını gezdikten sonra plajına doğru devam ediyoruz. Batı kıyılarında yakalayamadığımız o rüzgarı bugün Portimao'da yakaladık. Bugün nispeten daha rüzgarlı bir gün. Dolayısıyla da birçok insan var şu an burada sörf yapmaya çalışan. Yani sörf yapmaya çalışan diyorum çünkü çok iyi değiller. Ama olacak. Yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş olacak.
gördüğümüze inanamadık. Bir leylek tarlasındayız. Adeta leyleklerin ana yurdundayız. Maps and Bags olarak seyahatimiz bol olsun diye hemen arabayı kenara çektik. Leylek gözlemine başladık. Havada görürsek bekle bizi seyahatler. Sanırız bize yeni seyahatler gözüktü. Bakalım Portekiz'den sonra yeni rotamız neresi olacak? Bugünkü rotamızın son durağında şimdi de Carvoeira'dayız. Günü güzel bir doğa yürüyüşüyle bitireceğiz. Biz bu coğrafyayı gerçekten çok sevdik. Bir tarafınızda okyanus, bir tarafınızda böyle dik dik kayalıklar ve arasında çok güzel bir doğa yürüyüşü. Biraz yine buralarda yürüyüş yapacağız. Sonrasında yavaş yavaş bitiriyoruz. İnsan Carvoeira'dan hiç ayrılmak istemiyor gerçekten. Aslında Algarve bölgesini genel olarak çok sevdik ama burası son noktamız diye olsa gerek. Böyle parktan zorla evine götürülmeye çalışılan çocuklar gibiyiz şu an. Burada farkına varmadan sayısız fotoğraf çektirmişiz bu arada. Kapanışı onlarla yapalım bari. Videoyu bitirmeden tabii ki teşekkür zamanı. Uzun zamandır böyle keyifli bir tatil yapmamıştık açıkçası. Bizleri çok güzel ağırlayan ve rehberlikleriyle bize Algarve'ı sevdiren değerli dostlarımız Irina ve David'e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Algarve seyahatimizin sonuna geldik. İnternetteki araştırmalarımızdan, gördüklerimizden bu bölgenin zaten güzel olduğunu biliyorduk ama açıkçası doğasından bu kadar etkilenmeyi beklemiyorduk. Umarım bu etkiyi bir nebze olsa size de yansıtabilmişizdir bu videoda. Evet, Algarve tatilimiz sona erdi. Bu aynı zamanda bizim 10-12 günlük Portekiz seyahatimizin de son anlamına geliyor. Algarve'dan önce Lisbon, Porto ve Sintra'daydık. Eğer o videolarımızı izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki keşifte, bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Görüşmek üzere.